Kara zeka. Merhaba. Bu videoda kara zekanın ne olduğu ve nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Kara zeka kısaca XOX oyununu oynayan ama ilk oyunda hiçbir şey bilmeyen, oynadıkça öğrenen bir makine öğrenme projesi. Her şey 2012 yılında Excel'de makro kaydedip bununla basit programlar yapabileceğimi keşfetmemle başladı. Test karıştırma ve değerlendirme gibi basit makrolar yapıp bunları kullandım. 2018 yılında makine öğrenmesi üzerine bir çalışma yapabileceğim fikri geldi aklıma. Bunun için XOX oyununu seçtim. Çünkü hem basit hem de yapılabilecek hamle sayısı sınırlı. Excel sürümü 1.0. O zamanlar ne yapay zekalar ne de benim kodlama bilgim olmadığından makro kaydederek ve form sitelerinden faydalanarak ilk örneği oluşturduk. Programın algoritma yapısını ve sayısallaştırmayı kadim dostum ve aynı zamanda dayım Ömer Kaya ile yaptık. Özellikle algoritmaların test edilmesini, kağıt, kalem ve saf matematik kullanarak yapması, sadece bu işlemler için bile aylarca uğraşması ve bunu büyük bir zevkle yapması takdire şayandı. Hala ağzımızda aylar süren bu projenin tadı var. Matematik ile doyasıya dans ettiğimiz, algoritma oluşturmanın ne kadar haz verici olduğunu ve kodlama-algoritma ilişkisini keşfettiğimiz bir proje oldu. Buradan edindiğim deneyim ile okul öncesi algoritma ve kodlama alanında bazı çalışmalarım da oldu. Ama bu başka bir videonun konusu. Excel formatında bilgisayar bir rakamını, insan ise iki rakamını kullanıyordu. Hamle yapmak için önceden hazırlanmış oyun alanındaki karelerden birine iki rakamını yazmanız gerekiyordu. Excel, iki rakamı yazıldığında tetiklenen makrolarla tahtadaki boş karelerden herhangi birine rastgele bir hamle yapıyor. Excel'de çalışacağı için insan ve bilgisayar hamlelerini belirlememiz gerekiyordu. Bunun için asal sayılardan faydalandık. İnsan hamleleri için 3'ten başlayan asal sayıları, bilgisayar hamleleri için ise bu asal sayıların karelerini kullandık. Böylece herhangi bir oyun hesaplamasında farklı örüntülerin aynı sayı ile ifade edilmesinin önüne geçmeye çalıştık. Çünkü matematikte farklı asal sayıların çarpımı her zaman benzersiz bir sonuç verir. Böylece tahtadaki hiçbir farklı diziliş, yanlışlıkla aynı sayıyı üretip sistemin kafasını karıştıramaz. Oyun, kara zekanın savunmayı öğrenmesi üzerine kurulu. Bu yüzden Android için yaptığımız şu anki oyun hiçbir zaman ilk sırada başlamıyor. Ancak ilk örnekte her zaman birinci sırada başlıyor ve orta kareye oynuyordu. Bunun nedeni, tek bir hamlenin bile hesaplamaya alınmamasının bize çok büyük zaman kazandırmasıydı. Şu an basit gibi gelebilir ama kara zekanın Excel'le çalışabilmesi için onlarca makro ve formül gerekiyordu. Daha önemlisi, her formül ve makro tam olarak doğru zamanda devreye girip çalışmalıydı. Eğer kara zeka oyunda kazanırsa, bu rastgele yapılmış bir hamle demektir. Çünkü kara zeka ile oynamaya, yani eğitmeye ilk başladığınızda, henüz oyunun kuralları dışında hiçbir şey bilmiyor. Kara liste diye adlandırdığım bir liste var ve her yenildiği oyunun örüntüsünü sayısallaştırarak, yani tahtadaki tüm sayıları çarparak bu listeye ekliyor. Hamle yapmadan önce bu listeyi kontrol ediyor. Algoritma şöyle çalışıyor. Birinci adım. Hamle yapmak için rastgele boş bir kare seç. İkinci adım. Bu kareyi de hesaplamaya katarak oyunda bulunan tüm dolu kareleri çarp. Üçüncü adım. Elde ettiğin sayıyı kara listede tara. Dördüncü adım. Eğer listede sayıyı bulursan farklı bir kare seç ve birinci adıma geri dön. Beşinci adım. Eğer listede sayı yoksa seçtiğin kareye hamleni yap. Altıncı adım. Eğer oyunda kazanırsan hiçbir şey yapma. Yedinci adım. Eğer oyunda kaybedersen oyunu sayısallaştır, yani tahtadaki tüm sayıları çarp. 8. adım. Sonucu yapılan son hamleye böl. 9. adım. Elde ettiğin sonucu kara listeye ekle. Oyunun sağlıklı olarak oynanması için ek algoritmalar. 1. Oyundaki tüm kareler kara listede varsa oyundan çekil. 2. Rakip aynı anda iki karede oyunu bitirebiliyorsa oyundan çekil. Her iki adımda oyunun sonsuz döngüye girmesini engelliyor. İlk başta boş olan kara liste zamanla dolmaya başlıyor ve kara zeka yenilmemeyi yavaş yavaş öğreniyor. Ancak bu algoritma kara zekayı yenilmez yapmıyor. Çift taraftan yapılan matları asla öğrenemiyor. Yaklaşık 3 ay sonunda projedeki eksiklikleri bitirdik ve kara zekayı çalışır hale getirdik. Proje bittiğinde Excel sayfasına bakıp oldukça ilkel bir beyin yarattığımızı fark ettim. Öğrenebilen, karar verebilen bir beyin. Ancak şu sayı yazan karelerden herhangi birini silmem demek, kara zekanın şizofreni veya herhangi bir akıl hastalığına yakalanması demek. İnsan beyniyle olan bu muhteşem benzerliğin gözlerimin önünde durması, onu anlayabilmem, ona dokunabilmem, düşünürken onu izleyebilmek bende muhteşem duygular tetiklemişti. İnsan beyni ilk defa tam anlamıyla bilgisayara aktarıldığında
Bunu yapan bilim insanlarının hissedeceği duyguların aynısını hissettiğime yemin edebilirim. Ama ispatlayamam. Makine öğrenmesinin en basit örneklerinden olan bu projeyi telefona aktarmak, yapay zekalar veya kodlama bilgim olmadığı için profesyonel destek gerektiriyordu. Ancak günümüzde artık hiç kodlama bilmeden de uygulama yapılabiliyor. Python versiyonu 1.1. Kara zekayı telefonda çalışır hale getirmeden önce Python'da çalışan bir versiyonunu yaptım. Bu versiyonda öğrenme algoritmasını biraz daha geliştirmeye çalıştım. Özellikle iki yerden mat olma konusunda yapay zekadan destek alarak güncellemeler yaptım. Ayrıca her zaman ilk başlama özelliğini iptal ettim. Şu an sadece savunma yaptığı için her zaman ikinci sırada başlıyor. Android sürümü 1.2. Kodlamayı Android Studio'ya taşıyarak Android versiyonunu ürettim ve şu anda bu sürüm Google Play'den indirilip oynanabilir halde. Henüz App Store'da yayınlamadım. Belki ilerleyen süreçte yayınlarım. Şu anki Android uyumlu sürümün adı BlackMind. Daha önce bahsettiğim algoritma aynen çalışıyor. Ancak iki yerden mat olma konusunda daha deneyimli. Yapay zekanın eklediği ve henüz tam olarak benim de bilmediğim bazı makine öğrenme algoritmaları kullanmaya başladı. Bu biraz hile gibi gelebilir. Ancak %100 yenilmez bir oyuncu için biraz yardım almam gerekiyordu. BlackMind'in ne kadar öğrendiğini oyunun üzerindeki yüzdelik dilimden görebilirsiniz. Yaklaşık olarak 2500 oyun sonra bu yüzdelik dilim doluyor. Bu sayıyı kendi kendisiyle oynadığında kaç oyun sonra yenilmez olduğunu gözlemleyerek belirledim. Ama ileride güncellemelerle sayılar değişebilir. Şimdi biraz oyunun arayüzüne bakalım. Kara liste sayısını, yani tek yerden mat olarak hafızasına aldığı oyun sayısını buradan görebilirsiniz. Birinci çatal yazan yer, 7. hamlede mat olup kara listeye aldığı oyun sayısı. İkinci çatal yazan yer, 9. hamlede mat olup hafızaya aldığı oyun sayısını gösteriyor. Total Games Played bölümü, hafızaya alınan tüm oyunların sayısını gösteriyor. Sen yazan yer, kazandığınız oyun, tel yazan yer, BlackMind'in kazandığı oyun ve son olarak berabere yazan bölüm, berabere biten oyun sayısını gösteriyor. Yeni oyun butonu ile yeni oyun başlatabilir. Son oyun butonu ile son oyunu tekrar açabilirsiniz. Hafıza sıfırla butonu, BlackMind'in tüm hafızasını sıfırlar. Bir nevi fabrika ayarlarına döndürür. Skorları sıfırla butonu ise hafızaya dokunmadan sadece skorları sıfırlar. Son olarak dil değiştir butonu ile dili değiştirebilirsiniz. Bu videoda size kısaca oyundan ve nasıl çalıştığından bahsetmeye çalıştım. Oyun yeni yayınlandığı için hala güncelleme alıyor. Bazı hatalar ortaya çıkabiliyor. Siz de karşılaştığınız problemleri bize mail ile bildirebilirsiniz. Makine öğrenmesinin en basit örneklerinden biri olan BlackMind'i Google Play'den indirip eğitmeye başlayabilirsiniz.